Andromeda ve Samanyolu galaksisi kaçınılmaz sona doğru gidiyor. Hem de çok uzak bir zamanda değil, sadece 4 milyar yılcık sonra. Biz bu çarpışmayı asla göremeyecek olsak bile bu konu ilgimizi çekiyor. 1,2 trilyon yıldızın sokak kavgası gibi birbirine girmesi ilginç geliyor. Çünkü evren hakkında henüz tatmin edici cevaplar bulamadık. İçinde yaşadığımız dünya bile yer yer gizemini koruyor. Hala tam olarak bazı şeyler belli değil. İnsan kendini ve nerede yaşadığını bilmek istiyor. Korkuyoruz. Kontrol edemediğimiz her şey bizi korkutuyor. Ne olup ne bittiği hakkında net cevaplar istiyoruz. Bu da bizi 4 milyar yıl sonra olacak bir galaksi çarpışmasını bile bilmeye zorluyor. Bu çarpışma, evrendeki şimdilik tek evimiz olan Güneş sistemini, yani dünyamızı yok edecek mi? Bunu bilmek istiyoruz. Ebediyete olan aşkımızdan dolayı. 4 milyar yıl sonra çarpışma başlayacak. Ancak çarpışıp yeni bir galaksi halini alması 4 milyar yıl daha sürecek. 8 milyar yıl sonra kocaman bir galaksi olacak. Bu iki galaksideki 1,2 trilyon ve sayısı belli olmayan gezegenler çarpıştığında neler olacak şimdi anlatacağım. Galaksilerin çarpışması ilk defa olan bir şey değil. Büyük galaksilerin oluşmasını, evrim geçirmesini ve büyük yıldızların oluşmasını böyle çarpışmalara borçluyuz. Öncelikle neden çarpışacaklar ona bakalım. Andromeda galaksisi, diğer adıyla M31, bizden 2,2 milyon ışık yılı uzaklıkta bir galaksidir. Nasıl ki Samanyolu galaksisinin tahminlerimizden daha büyük olduğunu öğrendik, aynı şekilde Andromeda'nın daha küçük olduğunu keşfettik. Bu iki galaksi aslında birbirleriyle neredeyse aynı boyutta. Samanyolu 200 bin, Andromeda 220 bin ışık yılı çapında. Biliyorsunuz, evren mevzu bahis olunca uzaklık ölçü birimi olarak saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hızında olan ışığın bir senede aldığı mesafe olan ışık hızı kavramı kullanılıyor. Bu mesafeleri kilometre ile açıklamak işkencedir. Milyondan milyara bile geçince bizim aklımız boyutların azametini algılayamıyor. Mesela 1 milyon saniye 11,5 güne denk geliyorken 1 milyar saniye tam 31,7 yıla denk geliyor. Öyle şu kadar milyar kilometre falan deseniz daha Güneş sisteminden dışarı çıkamazsınız. Çünkü Güneş sistemi 15 trilyon kilometre. O yüzden evren ile alakalı mesafelerde ışık hızı kullanılıyor. Evren karanlık enerji yüzünden genişliyor. Bu karanlık enerjiyi biraz açıklamam gerekiyor. Bizim bildiğimiz fizik kurallarına göre bir cisim bir şekilde hızlandırılmışsa zamanla hızı azalarak durur ya da herhangi bir enerji kaybı yoksa sürekli devam eder. Dünyada sürtünme ve kütle çekim kuvvetleri olduğu için bir cisim sürekli hareket edemez. Bu iki kuvvet o cisme etki eder ve cisim sonsuza kadar hareket halinde kalamaz. Bir cisme havanın ve kütle çekiminin olmadığı yerde hareket verirsek sürekli ilerler. Yani kısacası kütle çekiminin olduğu yerde bir cisim enerji ile desteklenmediği sürece sürekli olarak hareket edemez. İşte evrenin kendisi bu durumu bozuyor. Kütle çekimi mevcut olduğu halde genişlemeye devam ediyor. Bilim insanları buna bir enerjinin sebep olduğunu düşündüler. Başka türlüsü mümkün değildi. Karanlık denmesinin sebebi ise ışıkla bile temasa geçmemesi. Işık görmenin ya da ölçmenin anahtarıdır. Geniş bir spektrumu vardır. Bütün dalga boylarına spektrum denir. Işığın gama ışınları, kızılötesi, radyo dalgaları, X-ray ışınları gibi farklı dalga boyları vardır. Bunları gözle göremesek bile ölçebiliriz. İşte karanlık enerji, ışığın herhangi bir dalga boyuyla bile etkileşime girmiyor. Bundan dolayı karanlık enerji deniyor. Yani gözlemleyemiyoruz ve ölçemiyoruz. Bu arada bizden 50 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksilere baktığımızda onlardan gelen ışık sayesinde uzayın genişlediğini anladık. Çünkü bizden uzaklaştıkça ışıkları kırmızıya kayıyordu. Kırmızı ışık, ışığın dalga boyunun büyük olduğunu anlatıyordu. Bu da gitgide uzaklaştığı anlamına geliyordu. Ama Andromeda'dan gelen ışık ise maviye kayıyordu. Yani bize yaklaşıyordu. Maviye kayma sebebi Doppler etkisinden dolayı o konuya girmeyeceğim. İşte bu Andromeda galaksisi bize o kadar yakın ki karanlık enerji burada kütle çekim kuvvetini yenemiyor. Evren genişlemeye devam etmesine rağmen bu iki galaksi birbirine doğru çekilmeye devam ediyor. Kütle çekiminden dolayı birbirlerine yaklaştığını anladık ama henüz çarpışma sebebini söylemedik. Andromeda gökte 2 milyar yıl sonra %50 daha büyük olacak. 3 milyar yıl sonra ise %75 daha büyük olacak.
Yani 3 milyar yıl sonra romantik akşam yemeklerinizde size eşsiz bir manzara sunacak. Şiirsel anlatmaya çalışıyorum ama bu kazadan sağ çıkma ihtimali biraz fazla hayalperestlik olur. Aslında biz insanlar duygusal olarak bu çarpışmayı istemeyiz. Çünkü Andromeda'nın gönlümüzde ayrı bir yeri var. Bize bazı kıyaklar yaptı kendisi. O kıyak şu: 80 yıl öncesine kadar Andromeda galaksisinin bizim galaksimizdeki bir toz bulutu olduğunu düşünüyorduk. Teleskoplarımız o zaman ilkeldi şimdiye göre. Andromeda'nın galaksi olduğunun keşfi, bizim evrende 10 trilyon galaksi olduğunu, evrenin genişlediğini ve büyük patlama teorisini bulmamıza yardım etti. Biz bu iki galaksinin bize çarpışacağını daha çok az bir zaman önce öğrendik. Çünkü bir galaksinin bize yaklaşmasıyla kafa kafaya tokuşması aynı şey değil. Işığın maviye kayması bize sadece yaklaştığını gösteriyordu. Çapraz hız diye bir şey var. Bu çapraz hız yeterince yüksek olsaydı hiç çarpmadan geçebilirdi ama bir sorun vardı. Bu çapraz hızı ölçmemiz çok zordu. Ölçüm için çok uzaktaydı. Uzay 3 boyutlu olduğu için bu kadar uzak mesafelerdeki maddelerin derinliklerinin ölçümünü yapmak çok zordu. Özellikle daha gerisindeki galaksilere bakarak nasıl davrandığını gözlemlememiz daha da zordu. Peki sorunu nasıl çözdük? Andromeda'nın gökyüzünde yeterince kaymasını bekledik ve ancak çok yakın bir zamanda çarpışacağını keşfedebildik. Bunu nasıl hesaplandığını da anlatabilirim ama şimdilik ihtiyacımız yok. Andromeda'nın Samanyolu'na yaklaşma hızı çapraz hızından yüksek. Yaklaşma hızı saniyede 110 kilometre, galaksinin çapraz hızı 17 kilometre. Bu yüzden kesinlikle bize çarpacaktır. Yani bize çarpmadan sıyrılıp gitmesi imkansız. Peki dünya kurtulacak mı? Astrofizikçiler milyonlarca değişkeni hesaba katarak bir simülasyon oluşturdular. Andromeda'dan sonra Samanyolu'na en yakın galaksi olan Triangulum'u da hesaba katarak çarpışmanın sonucunu simüle ettiler. Bu arada Triangulum bizden 2,7 milyon ışık yılı uzaklıkta. Bu simülasyonda galaksiler su damlası gibi çarpışıyor. Şekilleri bozulan galaksiler hızlarını alamayıp birbirlerinin içinden geçiyorlar. Sonra tekrar çarpışarak dev bir galaksiye dönüşüyorlar. Bu iki galaksinin merkezinde süper kütleli kara delikler mevcut. Bu iki süper kütleli kara delik yakınındaki yıldızları uzaklaştırarak birbirlerine yaklaşıyorlar. Aradaki mesafe bir ışık yılına indiğinde tahminlerin aksi bir durum oluyor. Çok büyük kütle çekimine sahip oldukları için dev kütle çekim dalgaları yayıyorlar. Civarındaki yıldızları da yok ediyorlar haliyle. İki siyah su damlası gibi birleşerek daha küçük bir kara delik oluşturuyorlar. Evet, daha küçük bir kara delik oluşuyor. Beklentinin aksine. Çünkü çarpışmadan önce çok yüksek kütle çekim dalgaları yaydıkları için enerji kaybediyorlar ve E=mc²'den dolayı, yani enerji kütlenin ışık hızının karesiyle denk olduğu için sahip olduğu kütlenin 1/3'ünü kaybediyorlar. Böylelikle daha küçük bir kara delik ortaya çıkıyor. Kütlesi Güneş'in 80-90 milyon kat büyüklüğünde bir şey oluyor. Ama yeni oluşan kara delik, galaksinin 1/3'ündeki yıldızlarda olası hayatları yok edecek öldürücü gama ışınları yayıyor. Bunu da şu şekilde yapıyor: yakınındaki gaz ve toz bulutlarını kendine çekip yutuyor. Fakat bir kısmını kutup noktasından ışık hızının %90'ı kadar bir hızla uzaya savuruyor. Bunlar da inanılmaz güçlü gama ışını yayıyor. Böylelikle galakside büyük bir kıyım başlıyor. Dünyanın kurtulması meselesinde kimileri diyor ki evren devasa büyük olduğu için korkmayın. Sadece Neptün'ün yanından bir yıldız geçme ihtimali bile 10 milyonda bir. Dolayısıyla bize çarpacak bir yıldızdan endişe etmek yerine yeni oluşan süper kütleli kara deliğin yayacağı gama ışınlarından korkmak daha mantıklı olur. Bu kara deliğe 30.000 ışık yılı mesafede olacağız. Bu da gezegeni tehdit edecek kadar yakın bir mesafe. Kimileri de diyor ki Andromeda bize gelmeden önce Triangulum ile çarpışacak ve çok daha fazla karmaşıklaşacak. Neredeyse 2 trilyon yıldız olacak. Bunların çarpışmasından sağ çıkmak olanaksızdır. Ama arkadaşlar üzülmeyin, biz zaten bu çarpışmayı görmeyeceğiz bile. Bu çarpışma gerçekleşmeden ya bu dünyadan gidip başka yıldız sistemlerinde yaşayacağız ya da yok olacağız. Çünkü Güneş 4 milyar yıl sonra çekirdeğindeki nükleer enerjiyi bitirip devasa boyutlarda genişleyecek. Kırmızı dev olarak adlandırılan yıldıza dönüşecek. En iyi ihtimalle okyanusları buharlaştıracak ya da atmosferi kavuracak, en kötü ihtimalle ise dünyayı yutarak parçalayacak kadar büyüyecek, sonra küçülüp beyaz cüce olacak. Eğer dünyadan gidemezsek, küresel ısınmayı yenemezsek,
Enerji üretmenin çok daha düşük bir maliyetini bulamazsak ya da 4 milyar yıl içinde tahmin edemeyeceğimiz kadar problemleri bile çözemezsek zaten bu çarpışmayı göremeyeceğiz. O zaman bunca şey bizi neden ilgilendiriyor? Videonun başında da dediğim gibi insan ölümsüzlüğe sevdalı, evreni anlama noktasındaki inanılmaz merak ve sonsuz yaşama duyulan bitmek tükenmek bilmeyen arzu sayesinde bugünlere gelebildik. Bundan sonra da muhtemelen bizi bu duygular ateşleyecek. Böylesi devasa bir kozmik olayını kaçırmamak için neler vermezdim ki? Kendinize iyi bakın dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.